Hayatta bazen bir yerde takılıp kalırsın. Belki her şey yolundaymış gibi görünür ama sonra birden işler tersine dönmeye başlar ve kendine "Neden hep ben?" diye sorarsın. Bu his yalnızca senin değil, her insanın yolculuğunda uğradığı bir duraktır. Hepimiz oradan geçeriz. Ama fark şu, bazıları orada kalır, bazıları ise devam eder. Peki ya sen? Devam etmeye hazır mısın? Bir düşün, bu sorunun cevabını hemen bulamayabilirsin. Çünkü içindeki o karanlık seni esir almış gibi görünebilir. Belki bir işte başarısız oldun, belki bir hayalin suya düştü ya da en sevdiğin, en güvendiğin insan seni yarı yolda bıraktı. Şimdi her şey üzerine geliyor gibi hissediyorsun. Ama dur bir an, gerçekten üzerine gelen bir dünya mı, yoksa senin hayal kırıklıklarının ağırlığı mı? Hayat bazen durmamız için bizi zorlar. Tıpkı bir nehrin taşkın suları gibi zihnimizi doldurur. Ama işte o anda, o durma noktasında fark edersin. Bu bir son değil, sadece bir ara. Hatta belki de bir başlangıç. Bir zamanlar küçük bir köyde güçlü bir meşe ağacı vardı. Bu ağaç yıllarca köyün göbeğinde yükselmiş, herkesin gölgesinde dinlendiği bir yer olmuştu. Ama bir gün şiddetli bir fırtına bu ağacı kökünden söküp attı. Köylüler bu manzaraya üzüldü. Çünkü onlar için meşe dayanıklılığın simgesiydi. Bu kadar güçlü bir ağaç bile devrildiyse bizim ne şansımız var diye düşündüler. Fakat köyde yaşayan yaşlı bir marangoz bu duruma farklı baktı. Meşenin yıkıldığı alana giderek ağacın sağlam kalan kısımlarını inceledi. Sonra köylülere bu ağaç artık gölge vermeyecek olabilir ama içindeki odun en güzel mobilyaları yapmamıza olanak sağlayacak dedi. Gerçekten de marangoz meşeden köyün en güçlü masalarını, sandalyelerini ve kapılarını yaptı. Meşe yerden kalktı ve yeniden bir anlam kazandı. Bu hikaye bize şunu öğretir. Hayatta düşmek, yeniden şekillenmek için bir fırsattır. Kendi hayatında devrilmiş gibi hissettiğin anlar aslında en sağlam yanlarını keşfetmen için bir davet olabilir. Neden kendimize inanmayı kaybederiz? Çoğumuz başkalarının bize dayattığı düşünceleri benimsiyoruz. Sen bunu yapamazsın ya da bu senin kapasitenin ötesinde gibi sözleri içselleştiriyoruz. Fakat asıl soru şu, başkalarının sesleriyle mi yaşıyorsun yoksa kendi sesinle mi? Modern psikoloji, insanların genellikle geçmişte yaşadığı travmalar nedeniyle kendine inancını kaybettiğini söyler. Bir hata yaptığımızda onu düzeltmeye çalışmak yerine "ben zaten başarısız biriyim" deriz. Bu düşünce zihnimizde yankılanan bir ezgiye dönüşür. Oysa hatalar büyümenin doğal bir parçasıdır. Albert Einstein'ın dediği gibi, hiç hata yapmadıysanız yeni bir şey denememişsinizdir. Epiktetos, kendi düşüncelerini kontrol edemezsen hayatını kontrol edemezsin der. Stoacı felsefe bize dış dünyayı değil, iç dünyamızı yönetmemiz gerektiğini öğretir. Ama bu sadece Stoacılara özgü bir anlayış değil. Hint felsefesinde de benzer bir öğreti vardır. Bir kişi kendi içindeki huzuru bulduğunda dış dünyanın gürültüsü onu etkileyemez. Peki kendine inanmayı nasıl kazanırsın? Düşüncelerini yeniden yaz. Zihninde tekrar eden o olumsuz cümleleri fark et. Yapamam dediğin her an, deneyebilirim diyerek bu cümleyi değiştir. Beynin yeni düşünce yolları yaratabilir. Küçük adımlar at. Kendine büyük hedefler koymak yerine bugün yapabileceğin bir küçük şey bul. Belki sadece bir e-posta göndermek, bir plan yapmak ya da kısa bir yürüyüşe çıkmak. Her küçük adım kendine olan inancını pekiştirir. Başkalarının seslerini filtrele, çevrendeki sesleri seç, seni aşağı çekenlerden uzaklaş ve seni destekleyenlerin yanında ol. Hayatta kaç kez düşüp kalktın? Belki o an düşüşün ne kadar acı verdiğini hissettin ama sonrasında kalkıp yürüdüğünde eskisinden daha güçlüydün. Düşmek zayıflık değildir. Asıl zayıflık o düşüşten bir anlam çıkarmamaktır. Peki neden bazı insanlar düştüğünde ayağa kalkar, bazıları ise yerde kalır? Çünkü yeniden başlamak sadece fiziksel bir eylem değil, zihinsel bir mücadeledir. Hayatın fırtınaları karşısında zihinsel dayanıklılık geliştirmek, seni diğerlerinden ayıran en önemli farktır. Bunu bir kas gibi düşün. Çalıştırmazsan güçlenmez. Zihinsel dayanıklılık da böyle. Her düşüş seni daha dirençli biri yapar. Ama önce düşüşünü kabul etmeli ve onun içindeki dersi bulmalısın. Antik Roma'da Marcus adında bir gladyatör vardı. Marcus genç yaşından itibaren arenada dövüşmeyi öğrenmiş ve sayısız zafer kazanmıştı. Ancak bir gün güçlü bir rakiple karşılaştı. O kadar sert bir darbe aldı ki yere yığıldı. Seyirciler "bu onun sonu" diye bağırıyordu. Fakat Marcus bir şey fark etti. Rakibinin hamlelerini öfkeyle yaptığını ve dengesiz hareket ettiğini gördü. Yerde yatarken bu gözlem onun strateji geliştirmesine yardımcı oldu.
Birkaç saniye içinde toparlandı ve rakibini zekasıyla alt etmeyi başardı. Marcus o günden sonra her düşüşün bir fırsat olduğunu anlatmaya başladı. Düşmek gözlerini açmana yardım eder, derdi. Çünkü düşüş yalnızca fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda bir yeniden yapılanma sürecidir. Marcus'un hikayesi bize hayatın en sert darbelerinin bile bir ders barındırdığını hatırlatır. Peki, sen son düştüğünde hangi dersi çıkardın? Çoğu insan zorlukları bir düşman gibi görür. Ancak zorluklar seni yeniden şekillendiren bir sanatçıdır. Zorlu bir süreç yaşadığında iki seçenekle karşılaşırsın. Ya durumu olduğu gibi kabul edeceksin ya da sürekli şikayet edip aynı noktada kalacaksın. Japonlar kırılan seramikleri altınla tamir ederek yeni bir sanat eseri yaratırlar. Bu yönteme kintsugi denir. Onlara göre bir nesnenin kırıkları onun zayıflığını değil, tarihini ve güzelliğini gösterir. Aynı şey insanlar için de geçerli. Hayat seni ne kadar kırarsa kırsın, her bir çatlağın seni eşsiz kıldığını unutma. Hindistan'da sıkça kullanılan bir metafor, lotus çiçeğidir. Bu çiçek bataklıkta büyür ama tertemiz bir güzellikle ortaya çıkar. Zorluklar seni kirletmez, aksine seni dönüştürür. Dr. Angela Duckworth, Grit adını verdiği çalışmasında başarının en önemli faktörlerinden birinin tutku ve azim olduğunu belirtir. İnsanlar, yetenekten çok dayanıklılıkları sayesinde uzun vadeli hedeflerine ulaşır. Duckworth, düşüşlerin insanın zihinsel esnekliğini artıran bir fırsat olduğunu söyler. Çünkü her başarısızlık daha güçlü bir deneme için seni hazırlar. Düşmek seni korkutmasın. Çünkü her düşüş bir yeniden doğuştur. Ancak bunu başarmak için kendine şunları sormalısın. Ders çıkardın mı? Her başarısızlık bir ders taşır. Bu dersi fark ettiğinde aynı hatayı tekrar yapmaktan kurtulursun. Kendine zaman tanıdın mı? Bir yara zamanla iyileşir. Kendine karşı sabırlı ol ve iyileşme sürecini hızlandırmak için acele etme. Kendi yolunu çizdin mi? Başkalarının beklentilerine göre değil, kendi değerlerine göre bir yol seç. Bu, seni daha anlamlı bir hayata yönlendirir. Marcus'un hikayesi gibi hepimiz hayatımızda bir arenadayız. Rakiplerimiz, korkularımız ve başarısızlıklarımızdır. Ancak bu rakipler sadece onları doğru anlamlandırdığımızda bizi güçlendirebilir. Unutma, düşmek senin sonun değil, yeni bir başlangıcın olabilir. Şimdi düşüşlerinle yüzleşmeye ve yeniden başlamaya hazır mısın? Düşmek kadar kalkmak da hayatın bir gerçeğidir. Ama asıl soru şu, kalkarken kendini ne kadar dönüştürebiliyorsun? Yeniden başlamak, sadece kaldığın yerden devam etmek değildir. Bu, yeni bir sen yaratmanın fırsatıdır. Tıpkı bir heykeltıraşın mermeri yontup mükemmel bir forma ulaştırması gibi, hayat da seni şekillendirmeye çalışır. Peki, bu sürecin kontrolünü eline almaya hazır mısın? Yeniden başlamak zor olabilir. Çünkü o ilk adımı atarken korkuların ve geçmişin gölgeleri seni engellemeye çalışır. Ama unutma, hiçbir gölge üzerine düşen bir ışık olmadan var olamaz. O ışığı bulmak senin elinde. Eski Mısır'da her yıl düzenlenen büyük bir festivale zamanın dansı denirdi. Bu festivalde hayatın geçiciliğini simgeleyen büyük bir kum saati ters çevrilirdi. Efsaneye göre bir yıl boyunca yaşamında en çok hata yapan kişi bu festivale katılmaya cesaret edemezdi. Ancak bir yıl genç bir çiftçi olan İmhotep büyük bir başarısızlıkla yüzleşti. Ekinlerini yanlış zamanda ektiği için tüm mahsulü kurumuştu. Köy halkı İmhotep bu yıl festivale asla katılamaz diye düşündü. Ama İmhotep herkesi şaşırttı. Kum saatinin başında durarak şöyle dedi: "Bu kum taneleri benim hatalarımı simgeliyor. Her biri beni yeniden başlamaya zorladı. Eğer bu kumları kaybettim diye üzülürsem, yeniden ektiğim tohumların büyümesini nasıl bekleyebilirim?" İmhotep'in bu sözleri festivalde bir yankı uyandırdı. Herkes onun cesaretine hayran kaldı. Çünkü başarısızlık yalnızca üstesinden geldiğimizde bize yol gösteren bir rehbere dönüşebilir. İmhotep bir sonraki yıl daha verimli bir mahsul elde etti. Onun hikayesi, hataları kabul etmenin ve ders çıkarmanın yeniden başlamak için nasıl bir itici güç olduğunu gösterdi. Yeniden başlamayı engelleyen 3 büyük engel. Korkuların zinciri. Korku, bir pranga gibi seni olduğun yere sabitleyebilir. "Ya yine başarısız olursam?" sorusu seni hareketsiz bırakabilir. Ama korkunun temelinde yatan şeyi anlamaya çalış. Çoğu zaman korktuğumuz şey, düşündüğümüz kadar büyük değildir. Geçmişin ağırlığı, geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları bugününe yük olabilir. Ama unutma, geçmiş yalnızca bir öğretmendir, bir hapishane değil. Bir hatayı geçmişte bırakmak, özgürlüğe atılan ilk adımdır. Başkalarının düşünceleri. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü
yeniden başlama cesaretini kırabilir. Ama Marcus Aurelius'un dediği gibi, başka birinin senin hakkında düşündüğü seni tanımlamaz. Epiktetos, kendi düşüncelerinin efendisi olmadığın sürece hayatının da efendisi olamazsın der. Bu, yeniden başlamak için ilk adımdır. Zihnindeki sınırlayıcı düşünceleri kaldır. Dr. Martin Seligman'ın pozitif psikoloji çalışmaları, insanın olumsuz deneyimlerden olumlu sonuçlar çıkarması gerektiğini vurgular. Ona göre yeniden başlamak, yalnızca geçmişi bırakmakla değil, geleceği inşa etmekle ilgilidir. Yeniden başlamanın 5 adımı. Kendi hikayeni yaz. Başkalarının senin hakkında anlattığı hikayelerle değil, kendi yazdığın hikayeyle yaşa. Hangi yönde ilerlemek istediğine karar ver ve bunu gerçekleştirmek için bir plan yap. İlk adımı at. Küçük bir adım bile büyük bir değişimin başlangıcı olabilir. Çevrendeki gürültüyü azalt. Başkalarının eleştirileri ya da yargıları seni geride tutmasın. Zihnini bu gürültüden arındır ve kendi iç sesini dinle. Hatalarını kucakla. Her hata seni daha güçlü bir insan yapar. Hatalarını düşman olarak değil, birer öğretmen olarak gör. Sabırlı ol. Bir ağacın meyve vermesi için zaman gerekir. Senin de büyümen zaman alacak. Ama bu süre boyunca kendine inanmaktan vazgeçme. Unutma, her düşüş bir başlangıçtır. Imhotep'in dediği gibi, kum taneleri döküldükçe yeni bir zaman başlar. Hayatında bir şeylerin bittiğini düşündüğün anda aslında yeni bir şeyin başladığını fark et. Çünkü yeniden başlamak, hayatın sana sunduğu en büyük özgürlüktür. Şimdi kendi hikayeni yazmaya başlamak için hazır mısın? Yeniden başlamak, hayatın en güçlü eylemlerinden biridir. Ama çoğu zaman bu eylemi gerçekleştirmekten korkarız. Çünkü eski alışkanlıklar, tanıdık yollar ve çevremizdeki sesler bizi aynı yerde tutmak ister. Ancak unutma, eski bir yol yeni bir yere götürmez. Gerçek değişim kendi yolunu çizdiğinde başlar. Antik bir ticaret rotasında tecrübeli bir kervan lideri olan Nabil, yıllardır aynı yolu kullanarak değerli eşyalar taşırdı. Bu yol güvenilir ve tanıdıktı. Fakat bir gün sürekli kullandığı yol çökmüş bir köprü yüzünden kapanmıştı. Nabil'in adamları, bu köprü olmadan devam edemeyiz diye şikayet etmeye başladı. Kimi başka bir lider bulmayı önerdi, kimi ise kervanın tamamen dağılmasını savundu. Ama Nabil kararlıydı. Oturdu ve haritalarını yeniden inceledi. Gözden kaçan eski bir patika olduğunu fark etti. "Bu patikayı kullanabiliriz," dedi. Adamlarından biri, "Ama o patikayı daha önce hiç kullanmadık. Tehlikeli olabilir," diye karşı çıktı. Nabil gülümsedi ve şöyle dedi: "Her yol bir zamanlar bilinmeyendi. Yeni bir yol bulmak bizi bir adım ileriye taşır." Nabil'in liderliğinde kervan patikaya yöneldi. Yol daha uzun ve zorluydu ama sonunda kervan yeni bir ticaret rotası keşfetmiş ve önceki yollarından daha güvenli bir geçiş bulmuştu. Nabil, hayat boyu aynı yolu kullanmanın güvenli hissettirdiğini ama gerçek büyümenin risk aldığında gerçekleştiğini öğrenmişti. Bu hikaye, her birimizin hayatında bir Nabil olabileceğimizi hatırlatır. Eski yolların tükendiğini fark ettiğimizde yeni bir yol yaratmak için cesur olmalıyız. Yeniden başlamanın altın kuralları. Eskiyi bırakmak. Bir şey sona erdiğinde ona sıkı sıkıya tutunmak sadece seni ağırlaştırır. Zihnini ve kalbini temizleyip eski yükleri bırakmadıkça yeni bir başlangıç yapamazsın. Bırakmak zor olabilir ama unutma, yeni tohumların büyümesi için toprağı temizlemen gerekir. Korkuları kucaklamak. Korku, büyümenin bir işaretidir. Eğer bir şey seni korkutuyorsa, bu, o şeyin sana meydan okuduğu anlamına gelir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, engel yolun kendisidir. Korkularını düşman değil, bir rehber olarak gör. Kendi temponu belirle. Başkalarının hızına yetişmeye çalışmak seni yorabilir. Kendine ait bir tempo bul ve ona sadık kal. Başarı bir yarış değil, bir yolculuktur. Destek almayı öğren. Yeniden başlamak demek, her şeyi tek başına yapmak demek değildir. İhtiyacın olduğunda yardım istemekten çekinme. Afrikalı bir atasözü der ki, hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan birlikte git. Carol Dweck'in büyüme zihniyeti teorisine göre yeteneklerimiz sabit değildir. Çalışarak ve çabayla geliştirilebilir. Yeniden başlamak senin gelişimin için bir fırsattır. Sabit bir zihniyeti bırakıp büyümeye odaklan. Kendi yolunu çizmeye nasıl başlarsın? Ne istediğini açıkça tanımla. Hedefler belirsiz olduğunda yolculuk da belirsiz olur. Hedefine ulaşmak için somut adımlar at. Her gün küçük bir şey bile yapsan büyük bir değişim yaratabilirsin. Her yeni yolculuk hata yapmayı içerir. Ama hatalar seni doğru yola yönlendiren işaretlerdir. Albert Einstein'ın dediği gibi, hata yapmadıysan yeni bir şey denememişsindir. Sonuç, hikayen henüz bitmedi, şimdi yazmaya başla.
Hayat bir yolculuk gibi değil, bir kitap gibidir. Her birimiz bu kitabın yazarıyız. Ancak çoğu zaman geçmişin ağırlığıyla dolu sayfalara takılıp kalırız. Hayatın getirdiği zorlukları, bizi yoran hataları ve kırıklıkları birer nokta değil, virgül olarak görmeliyiz. Çünkü hayat asla tek bir hatayla sona ermez. Aksine her düşüş yeni bir başlangıcın kapısını aralar. Bu sadece bir motivasyon konuşması değil, insanlık tarihinin ve felsefenin bize gösterdiği bir gerçektir. Hikayeni yeniden yazmak, geçmişi silmek değildir. Geçmiş senin bir parçandır. Hataların, öğrendiklerin ve kazandığın deneyimlerdir. Ancak geçmişe tutunmak yerine ondan ders alarak ilerlemek, hayatını bir sanat eserine dönüştürmenin anahtarıdır. Marcus Aurelius, hayatın kitabını her gün yeniden yaz. Geçmişin sadece seni yönlendirmesine izin ver, şekillendirmesine değil der. İşte bu anlayış, kendi hikayemizi yeniden yazmanın başlangıcıdır. Hayatına dön ve sor. Nerede duruyorum? Bundan sonra nereye gitmek istiyorum? Bu sorular seni şu gerçeğe ulaştıracak. Ne kadar çok hata yaparsan yap, asıl kayıp durmak ve ilerlememek olur. Kendi hikayeni yazmaya cesaret ettiğinde, aslında hayatta kaybetmediğini, sadece bir mola verdiğini fark edeceksin. Şimdi devam etme zamanı. Bir dağcı düşün. Zirveye tırmanmaya karar verdiğinde her şey mükemmel başlamış olabilir. Ama tırmanış sırasında kayalar gevşer, elindeki malzemeler eksilir ya da bir fırtına çıkar. Dağcı, zirveye çıkamayacağını düşündüğü noktada bir karar vermelidir. Ya geri dönecek ya da yeni bir rota keşfedecektir. İşte bu nokta hayatın en kritik anıdır. Bir gün bir dağcı zirveye doğru tırmanırken yolunu kaybetmiş. Yorulmuş, ümitsizleşmiş, hatta geri dönmeyi bile düşünmüş. Ancak bir anda durup çevresine bakmış. Gördüğü manzara ona şu gerçeği hatırlatmış. Her iniş bir fırsattır, daha farklı bir yol bulmak için. Dağcı, inişi sırasında başka bir patika fark etmiş ve o patika onu bambaşka bir zirveye götürmüş. Hayatta inişler, bizi en iyi versiyonumuza ulaşmak için yeniden yapılandırır. Önemli olan durup yeni yollar aramaya cesaret etmektir. Şimdi sen de bu dağcının yerine kendini koy. Yolun kaybolmuş gibi mi görünüyor? Belki de başka bir zirve seni bekliyordur. Yeniden başlamak bir yolculuktur. Bu yolculuk seni tanıdık ama derin bir soruyla karşı karşıya bırakır. Gerçekten kim olmak istiyorum? Bu sorunun cevabı her yeniden başlangıçta bir adım daha netleşir. Unutma, hayat sadece başarılardan ibaret değildir. Hayat, seni sen yapan hataların, yeniden kalkışların ve kararlılıkla devam ettiğin yolların toplamıdır. Şimdi, hikayeni yeniden yazmak için kalemi eline al. Kendi hikayenin kahramanı ol. Çünkü dünya, senin gibi kendi gücünü keşfetmeye cesaret eden kahramanlara ihtiyaç duyuyor. Bu ve bunun gibi içerikler ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.